Bugün evrenin derinliklerinde saklı kalmış ve yaşamın varlığına ev sahipliği yapan, mavi ve yeşilin muhteşem tonlarıyla bezenmiş bir gezegeni keşfe çıkıyoruz. Kozmik bir inciden bahsediyoruz. Oksijen dolu atmosferi, yaşamı destekleyen su döngüsü ve benzersiz ekosistemleriyle bildiğimiz bu gezegen, hepimizin evi olan Dünya. Peki bu gezegenin bilinmeyen sırlarını öğrenmeye ne dersiniz? Hadi başlayalım. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Dünya, yaşamın var olduğu bilinen tek gezegen olarak evrenin en büyüleyici ve çeşitli yerlerinden biridir. Mavi ve yeşilin binbir tonu ile bezenmiş, su ve kara parçalarıyla kaplı bu gezegen kozmik bir incidir. Dünya, Güneş sisteminde 3. sırada yer alır ve Güneş'ten gelen ısı ve ışık sayesinde yaşamın sürmesine olanak tanır. Bu eşsiz gezegenin atmosferi, yüzeyi, okyanusları ve iklimi onu diğer gezegenlerden ayıran birçok özelliğe sahiptir. Dünyanın yüzeyi, kara ve suyun eşsiz bir karışımını sunar. Okyanuslar gezegenin yaklaşık %75'ini kaplarken, geri kalan %29'luk kısmı kara parçalarından oluşur. Bu kara parçaları kıtalar ve adalar şeklinde dağılmıştır. Her biri kendine özgü coğrafi ve iklimsel özelliklere sahip olan kıtalar, dağlar, vadiler, çöller, ormanlar ve düzlüklerle doludur. Everest Dağı'nın zirvesinden Mariana Çukuru'nun derinliklerine kadar uzanan bu çeşitlilik, dünyanın ne kadar zengin ve karmaşık olduğunu gözler önüne serer. Dünyanın atmosferi, yaşamın var olabilmesi için gereken koşulları sağlar. Bu atmosfer, %78'i azot ve %21'i oksijen gazlarından oluşur. Karbondioksit, argon ve diğer gazlar ise atmosferin geri kalanını oluşturur. Atmosfer, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları filtreler ve dünyayı aşırı sıcaklık değişimlerinden korur. Ayrıca su döngüsü, rüzgarlar ve hava olayları gibi meteorolojik olaylar da atmosferin bir ürünüdür. Bu hava olayları, gezegenin farklı bölgelerinde çeşitli iklimlerin oluşmasına neden olur. Dünyanın iklimi, coğrafi konuma, deniz seviyesine ve diğer faktörlere bağlı olarak büyük çeşitlilik gösterir. Ekvator çevresindeki tropikal iklimler, bol yağışlı ve sıcak hava koşullarıyla karakterizedir. Bu bölgelerde yağmur ormanları ve biyolojik çeşitlilik en yüksek seviyededir. Kutup bölgeleri ise buzullarla kaplı ve aşırı soğuk hava koşullarıyla bilinir. Orta enlemler ılıman iklimlere sahip olup 4 mevsimin belirgin olarak yaşandığı yerlerdir. Bu iklim çeşitliliği dünyadaki yaşamın zenginliğine ve çeşitliliğine katkıda bulunur. Dünyanın okyanusları, gezegenin en büyük su kütlelerini oluşturur ve biyosferin önemli bir parçasıdır. Okyanuslar iklimi düzenler, karbondioksiti emer ve oksijen üretir. Ayrıca okyanus akıntıları, sıcaklıkların ve besinlerin dağılımında kritik bir rol oynar. Okyanuslar, milyarlarca yıl boyunca yaşamın evriminde anahtar bir rol oynamıştır. İçlerinde barındırdıkları sayısız canlı türü, gezegenin biyolojik çeşitliliğinin büyük bir kısmını oluşturur. Dünyanın iç yapısı,
katmanlı bir sistemle karakterizedir. En dışta ince ve katı bir tabaka olan kabuk bulunur. Kabuk, tektonik plakalar halinde bölünmüştür ve bu plakalar sürekli olarak hareket eder. Bu hareketler, depremler, volkanik patlamalar ve dağ oluşumları gibi jeolojik olaylara yol açar. Kabuk, mantonun üzerinde yer alır. Manto, yarı akışkan bir yapıya sahip olup yavaşça hareket eden magma ile doludur. En içte gezegenin merkezi olan çekirdek bulunur. Çekirdek, büyük ölçüde demir ve nikelden oluşur. İç ve dış çekirdek olarak ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, dış çekirdek ise sıvıdır. Bu iç yapı, dünyanın manyetik alanını oluşturur ve gezegeni güneş rüzgarlarının zararlı etkilerinden korur. Dünyanın yüzeyinde yaşam, çeşitli ekosistemlerde ve biyomlarda gelişir. Tropikal yağmur ormanlarından geniş savanlara, kutup tundralarından derin okyanuslara kadar her bir ekosistem kendine özgü bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Bu biyolojik çeşitlilik gezegenin en büyük zenginliklerinden biridir ve ekosistemlerin sağlıklı işlemesi için kritik öneme sahiptir. Biyosfer, dünyanın atmosferi, hidrosferi, litosferi ve biyotik faktörlerin etkileşimiyle sürekli olarak değişir ve gelişir. Dünya, tarih boyunca sayısız doğal ve insan kaynaklı değişimlere tanık olmuştur. Doğal süreçler, volkanik patlamalar, depremler, buzullaşma dönemleri ve iklim değişiklikleri gibi olayları içerir. İnsan faaliyetleri ise endüstriyel devrimden bu yana hızlanan bir şekilde gezegenin yüzeyini ve atmosferini etkilemiştir. Ormansızlaşma, kirlilik, fosil yakıt kullanımı ve tarımsal faaliyetler dünyanın ekosistemleri üzerinde büyük baskılar yaratmıştır. Ancak insanlık, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusunda bilinçlenerek gezegenimizin sağlığını koruma yönünde önemli adımlar atmaya başlamıştır. Dünyanın doğal güzellikleri ve kaynakları, insanların ve diğer tüm canlıların yaşamını sürdürmesi için hayati öneme sahiptir. Dağlar, nehirler, göller, ormanlar ve okyanuslar hem ekonomik hem de ekolojik açıdan değerlidir. Bu doğal kaynaklar, besin, su, enerji ve yaşam alanları sağlar. Ayrıca doğanın sunduğu estetik ve manevi değerler, insan kültüründe ve sanatında önemli bir yer tutar. Dünya, sadece fiziksel ve biyolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda kültürel ve tarihsel zenginlikleriyle de eşsizdir. İnsanlık tarihi boyunca farklı medeniyetler, kültürler ve toplumlar dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşamış ve gelişmiştir. Bu kültürel çeşitlilik, gezegenimizin zengin tarihini ve insan yaratıcılığının gücünü yansıtır. Mimariden sanata, dilden dine kadar her kültür dünyanın benzersiz bir parçasıdır ve küresel mirasımızın önemli bir bileşenidir. Dünya, evrendeki yerimizi anlamamıza ve doğanın büyüleyici güzelliklerini keşfetmemize olanak tanıyan bir gezegendir. Onun karmaşıklığı ve çeşitliliği insanlık için hem bir ilham kaynağı hem de büyük bir sorumluluktur. Gezegenimizi korumak ve sürdürülebilir bir geleceğe inşa etmek, nesiller boyu sürecek bir çaba gerektirir. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde, dünyanın mavi ve yeşil parıltısı,
evrendeki yerimizi ve bu eşsiz gezegenin değerini anlamamıza yardımcı olur. Bu mavi inci, evrenin sonsuz boşluğunda yaşamın nadir ve değerli bir sembolüdür. Dünya, üzerinde yaşamın var olduğu bilinen tek gezegen olarak kozmik bir mücevherdir. Mavi ve yeşilin tonlarıyla kaplı bu gezegen, Güneş sisteminde 3. sırada yer alır ve Güneş'ten gelen ısı ve ışık sayesinde canlıların varlığını sürdürebilmesine olanak tanır. Dünyanın eşsiz özellikleri, onu evrendeki diğer gezegenlerden ayıran pek çok benzersiz nitelik sunar. Gezegenimizin yüzeyi, kara ve suyun eşsiz bir dengesini sunar. Okyanuslar, dünya yüzeyinin %71'ini kaplarken, kara parçaları geri kalan %29'u oluşturur. Bu kara parçaları, farklı kıtalar ve adalar halinde dağılım gösterir ve her biri kendine özgü coğrafi ve iklimsel özellikler barındırır. Dağlar, vadiler, çöller, ormanlar ve düzlükler gibi çeşitli arazi biçimleri gezegenin yüzeyini şekillendirir ve biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Bu çeşitlilik, Everest Dağı'nın zirvesinden Mariana Çukuru'nun derinliklerine kadar uzanan bir yelpazede kendini gösterir. Dünyanın iklimi, geniş bir yelpazede çeşitlilik gösterir. Ekvatoral bölgelerde tropikal iklimler hakimdir. Ve bu bölgelerde bol yağışlı ve sıcak hava koşulları görülür. Bu iklim, yoğun yağmur ormanlarına ve zengin biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Kutup bölgelerinde ise buzullarla kaplı tundra iklimi bulunur ve aşırı soğuk hava koşulları hüküm sürer. Ilıman bölgelerde ise 4 mevsimin belirgin olarak yaşandığı iklim koşulları mevcuttur. Bu iklimsel çeşitlilik, dünyadaki yaşamın zenginliğini ve çeşitliliğini arttırır. Okyanuslar, dünyanın en büyük su kütlelerini oluşturur ve gezegenin iklimini düzenlemede önemli bir rol oynar. Okyanuslar, karbondioksiti emer, oksijen üretir ve ısıyı dağıtarak iklimin dengelenmesine yardımcı olur. Okyanus akıntıları, besinlerin ve sıcaklıkların küresel dağılımında kritik bir rol oynar. Okyanuslar, milyarlarca yıl boyunca yaşamın evriminde anahtar bir rol oynamış ve içinde barındırdığı sayısız canlı türleriyle gezegenin biyolojik çeşitliliğine büyük katkı sağlamıştır. Dünyanın benzersiz doğası ve çeşitliliği, evrenin ne kadar muazzam ve karmaşık olduğunu gözler önüne serer. Bu gezegen, yalnızca üzerinde yaşayan milyarlarca canlı türüyle değil, aynı zamanda atmosferi, okyanusları, dağları ve vadileriyle de büyüleyici bir varoluş sergiler. Dünya, keşfetmeye devam ettiğimiz ve her seferinde yeni bir şeyler öğrendiğimiz sınırsız bir hazine olarak karşımızda duruyor. Bu gezegen, evrenin derinliklerindeki yolculuğumuzda bize eşlik eden, yaşamın ve çeşitliliğin bir sembolüdür.
Dünya, Güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen olarak eşsiz ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Güneş'e olan uygun mesafesi, atmosferi ve su döngüsü ile yaşamı sürdürebilen bir gezegen olarak dikkat çeker. Dünyanın genel özellikleri, onun evrendeki benzersiz yerini ve yaşamı destekleyen çeşitli unsurları anlamamıza yardımcı olur. Dünya yaklaşık 12.742 kilometre çapında, ortalama 40.075 kilometre çevre uzunluğuna sahip bir gezegendir. Bu boyutlarıyla Güneş sisteminde 5. en büyük gezegen olma özelliğini taşır. Dünyanın küresel şekli, kutuplardan hafifçe basık ve ekvatordan şişkin, yani geoid olarak bilinir. Bu şekil, gezegenin kendi ekseni etrafındaki dönüşünden kaynaklanır. Gezegenin yüzeyi, %71'i su ile kaplı okyanuslar ve %29'u kara parçalarından oluşur. Bu kara parçaları Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Avrupa olarak 6 ana kıtaya ve sayısız adaya bölünmüştür. Her bir kıta kendine özgü coğrafi özellikler, iklimler ve ekosistemlerle karakterizedir. Okyanuslar, dünyanın iklimini düzenleyen ve yaşamı sürdüren kritik bir rol oynar. Atlantik, Pasifik, Hint, Arktik ve Güney Okyanusu gezegenin su döngüsünün merkezinde yer alır. Dünyanın atmosferi, azot ve oksijen gibi gazlardan oluşur. Atmosferin geri kalanı argon, karbondioksit, su buharı ve diğer izgazlardan meydana gelir. Atmosfer, dünyayı zararlı güneş radyasyonundan korur ve gezegenin sıcaklık dengesini sağlar. Atmosferdeki ozon tabakası, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını emer ve bu sayede yaşamı korur. Ayrıca atmosferdeki su buharı, bulutların ve yağışların oluşmasını sağlayarak su döngüsünü destekler. Dünya, kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saatte bir döner. Ve bu dönüş, gece ve gündüzün oluşmasını sağlar. Gezegenin ekseni, yörünge düzlemine yaklaşık 23,5 derece eğiktir. Bu eksen eğikliği, mevsimlerin oluşmasına neden olur. Dünya, Güneş etrafında 365,25 gün süren bir yörünge izler. Bu nedenle her 4 yılda bir Şubat ayına bir gün ekleyerek artık yıl hesaplaması yapılır. Dünyanın iç yapısı, kabuk, manto ve çekirdek olmak üzere 3 ana katmandan oluşur. Kabuk, gezegenin en dış katmanı olup karasal ve okyanusal kabuk olarak ikiye ayrılır. Karasal kabuk, granit gibi silikat minerallerden oluşurken, okyanusal kabuk daha yoğun bazaltik kayalardan meydana gelir. Kabuk, tektonik plakalar halinde bölünmüştür. Ve bu plakalar sürekli hareket halindedir. Tektonik plakaların hareketleri, depremler ve volkanik patlamalar ve dağ oluşumları gibi jeolojik olaylara yol açar. Mantoda yarı akışkan bir yapı olan magma bulunur. Manto, kabuk ve çekirdek arasında yer alır ve yaklaşık 2900 kilometre kalınlığındadır.
Mantodaki konveksiyon akıntıları tektonik plakaların hareketini sağlar. Mantonun altında büyük ölçüde demir ve nikelden oluşan çekirdek bulunur. Çekirdek, iç ve dış çekirdek olarak ikiye ayrılır. İç çekirdek katı, dış çekirdek ise sıvıdır. Bu iç yapı dünyanın manyetik alanını oluşturur ve gezegeni güneş rüzgarlarının zararlı etkilerinden korur. Dünyanın manyetik alanı, gezegenin içindeki sıvı demir hareketlerden kaynaklanır ve manyetosfer olarak adlandırılan koruyucu bir kalkan oluşturur. Manyetosfer, güneş rüzgarlarına karşı bir bariyer görevi görür ve dünyanın atmosferini korur. Bu manyetik alan, ayrıca kuzey ve güney ışıkları olarak bilinen auroraların oluşmasına neden olur. Auroralar, manyetik alanın kutuplara yakın bölgelerinde güneş rüzgarlarının atmosferle etkileşime girmesi sonucu oluşan renkli ışık gösterileridir. Dünyanın ekosistemleri geniş biyolojik çeşitlilik sunar. Tropikal yağmur ormanları, savanlar, tundralar, çöller, dağlar ve okyanuslar her biri benzersiz bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Bu ekosistemler gezegenin biyolojik çeşitliliğini ve ekolojik dengesini sağlar. Biyosfer, atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyotik faktörlerin etkileşimiyle sürekli olarak değişir ve gelişir. Bu ekosistemler yaşamın sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Dünyanın su döngüsü, yaşamın devamlılığı için kritik bir rol oynar. Bu döngü, okyanuslar, atmosfer, kara ve yeraltı su kaynakları arasında sürekli su hareketini içerir. Su buharlaşır, bulutlar oluşur, yağmur olarak düşer ve yer altına sızarak yeniden okyanuslara döner. Bu döngü, tatlı su kaynaklarını yeniler ve ekosistemlerin su ihtiyacını karşılar. Dünyanın atmosferi, iklimi ve su döngüsü, gezegenin yaşanabilirliğini sağlayan temel unsurlardır. Atmosfer, gezegenin iklimini düzenler ve yaşam için gerekli olan oksijen ve diğer gazları sağlar. Su döngüsü, tatlı su kaynaklarını yeniler ve ekosistemlerin devamlılığını sağlar. Bu döngülerin her biri, dünyanın benzersiz bir gezegen olmasını sağlayan faktörlerdir. Dünya, evrendeki yerimizi anlamamıza ve doğanın büyüleyici güzelliklerini keşfetmemize olanak tanır. Onun karmaşıklığı ve çeşitliliği, insanlık için hem bir ilham kaynağı hem de büyük bir sorumluluktur. Gezegenimizi korumak ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek, nesiller boyu sürecek bir çaba gerektirir. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde dünyanın mavi ve yeşil parıltısı, evrendeki yerimizi ve bu eşsiz gezegenin değerini anlamamıza yardımcı olur. Bu mavi inci, evrenin sonsuz boşluğunda yaşamın nadir ve değerli bir sembolüdür. Dünyanın benzersiz doğası ve çeşitliliği, evrenin ne kadar muazzam ve karmaşık olduğunu gözler önüne serer. Bu gezegen, yalnızca üzerinde yaşayan milyarlarca canlı türüyle değil, aynı zamanda atmosferi, okyanusları,
dağları ve vadileriyle de büyüleyici bir varoluş sergiler. Dünya, keşfetmeye devam ettiğimiz ve her seferinde yeni bir şeyler öğrendiğimiz sınırsız bir hazine olarak karşımızda duruyor. Bu gezegen, evrenin derinliklerindeki yolculuğumuzda bize eşlik eden yaşamın ve çeşitliliğin bir sembolüdür. Dünya, evrenin derinliklerinde bir yaşam vahası olarak eşsiz özellikleri ve dinamik yapısıyla dikkat çeker. Güneş sisteminde 3. sırada yer alan bu mavi gezegen, yaşamın varlığına ve sürdürülebilirliğine olanak tanıyan benzersiz koşullara sahiptir. Dünyanın genel özellikleri, onun evrendeki benzersiz yerini ve yaşamı destekleyen çeşitli unsurları anlamamıza yardımcı olur. Dünyanın biyosferi, atmosfer, hidrosfer, litosfer ve biyotik faktörlerin etkileşimiyle sürekli olarak değişir ve gelişir. Bu biyosfer, gezegenin biyolojik çeşitliliğini ve ekolojik dengesini sağlar. Her bir ekosistem, kendine özgü bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar ve bu türler ekosistemlerin sağlıklı işlemesi için kritik öneme sahiptir. Biyosfer, yaşamın devamlılığı için gerekli olan kaynakları sağlar ve ekosistemlerin sürdürülebilirliğini destekler. Dünya tarih boyunca sayısız doğal ve insan kaynaklı değişimlere tanık olmuştur. Doğal süreçler, volkanik patlamalar, depremler, buzullaşma dönemleri ve iklim değişiklikleri gibi olayları içerir. İnsan faaliyetleri ise endüstriyel devrimden bu yana hızlanan bir şekilde gezegenin yüzeyini ve atmosferini etkilemiştir. Ormansızlaşma, kirlilik, fosil yakıt kullanımı ve tarımsal faaliyetler dünyanın ekosistemleri üzerinde büyük baskılar yaratmıştır. Ancak insanlık sürdürülebilirlik ve çevre koruma konusunda bilinçlenerek gezegenimizin sağlığını koruma yönünde önemli adımlar atmaya başlamıştır. Nehirler, göller, ormanlar ve okyanuslar hem ekonomik hem de ekolojik açıdan değerlidir. Bu doğal kaynaklar besin, su, enerji ve yaşam alanları sağlar. Ayrıca doğanın sunduğu estetik ve manevi değerler insan kültüründe ve sanatında önemli bir yer tutar. Dünya, eşsiz doğası ve muhteşem manzaralarıyla bizlere evrenin ne kadar geniş ve harika olduğunu gösterir. Her köşesi keşfedilecek yeni sırlar ve güzelliklerle dolu olan bu gezegen, aynı zamanda insanlığın yuvasıdır. Dünya bizlere sadece yaşamın kaynağını sunmakla kalmaz, aynı zamanda keşfetme ve koruma arzusu uyandırır. Bu gezegeni ve onun sunduğu tüm kaynakları özenle korumamız gerekir. Dünya, evrenin derinliklerinde parlayan bir mücevher olarak her anında bize yaşamın ve doğanın mucizelerini hatırlatır. Dünyanın yüzeyi ve iklimi, onun eşsiz ve dinamik doğasını ortaya koyan en önemli unsurlardır. Bu yüzey ve iklim,
gezegenin biyolojik çeşitliliği ve yaşamı destekleme kapasitesi ile doğrudan ilişkilidir. Dünyanın yüzeyi, kara ve suyun eşsiz bir karışımından oluşur. Bu da gezegenin çeşitli iklim bölgelerinin ve ekosistemlerinin temelini oluşturur. Dünyanın yüzeyi, okyanusların ve kara parçalarının birleşiminden meydana gelir. Her bir kıta, kendine özgü coğrafi özelliklere, iklimlere ve biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Dağlar, vadiler, çöller, ormanlar ve düzlükler gibi çeşitli arazi biçimleri gezegenin yüzeyini şekillendirir ve farklı yaşam alanlarına ev sahipliği yapar. Dünyanın yüzeyi, jeolojik süreçler tarafından sürekli olarak şekillenir. Tektonik plakaların hareketi, dağların oluşmasına, depremlere ve volkanik patlamalara yol açar. Bu hareketler gezegenin yüzeyini yeniden şekillendirir ve yeni kara parçalarının oluşmasına neden olur. Volkanik patlamalar, lav akıntıları ve kül yağmurları yüzeyde yeni toprak katmanları oluşturur ve ekosistemlerin zenginleşmesine katkıda bulunur. Gezegenin yüzeyi çeşitli iklim bölgelerine ev sahipliği yapar. İklim, bir bölgedeki uzun dönemli hava koşullarını tanımlar ve coğrafi konum, deniz seviyesine yakınlık, rüzgarlar ve okyanus akıntıları gibi faktörlerden etkilenir. Dünya, ekvator bölgesinde sıcak ve nemli tropikal iklimlere, kutup bölgelerinde ise soğuk ve kuru iklimlere sahiptir. Orta enlemlerde ise ılıman iklimler bulunur ve bu bölgelerde 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Tropikal bölgeler ekvator çevresinde yer alır ve yıl boyunca yüksek sıcaklıklar ve bol yağışlarla karakterizedir. Bu bölgeler yoğun yağmur ormanlarına ev sahipliği yapar ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengindir. Yağmur ormanları sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar ve ekosistemlerin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Tropikal bölgelerdeki nemli ve sıcak iklim, bu bölgelerde bitki örtüsünün yıl boyunca yeşil kalmasını sağlar. Ilıman bölgeler, tropikal ve kutup bölgeleri arasında yer alır ve 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Bu bölgelerde sıcak yazlar, serin sonbaharlar, soğuk kışlar ve ılık ilkbaharlar görülür. Ilıman iklimler, geniş yapraklı ormanlara, çayırlara ve tarım arazilerine ev sahipliği yapar. Bu bölgeler, insan yerleşimi için son derece elverişli olup, dünya nüfusunun büyük bir kısmını barındırır. Ilıman iklimlerin çeşitliliği, bu bölgelerde geniş bir yelpazede bitki ve hayvan türünün yaşamasına olanak tanır. Kutup bölgeleri, dünyanın en soğuk ve en kurak bölgeleridir. Kuzey kutbu ve güney kutbu, kalın buz tabakaları ve buzullarla kaplıdır. Bu bölgelerdeki aşırı soğuk hava koşulları, bitki ve hayvan yaşamını büyük ölçüde kısıtlar. Ancak bu zorlu koşullara adapte olmuş bazı bitki ve hayvan türleri, kutup bölgelerinde hayatta kalmayı başarır. Kutup bölgelerinin buzulları, küresel iklim düzenleyicileri olarak önemli bir rol oynar. Çünkü bu buzullar, güneşten gelen ısının büyük bir kısmını yansıtarak gezegenin sıcaklık dengesini korur.
Dünyanın yüzeyi ve iklimi, okyanus akıntıları ve rüzgarlar tarafından da büyük ölçüde şekillendirilir. Okyanus akıntıları, sıcak ve soğuk suyun küresel dolaşımını sağlar ve bu akıntılar kıyı bölgelerinin iklimini büyük ölçüde etkiler. Örneğin Gulf Stream akıntısı, Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına sıcak su taşıyarak bu bölgelerin iklimini ılıman tutar. Benzer şekilde rüzgarlar atmosferdeki sıcaklık ve nemin dağılımını sağlar ve bu da yerel hava koşullarını belirler. İklim değişikliği, dünyanın yüzeyi ve iklimi üzerinde önemli etkiler yaratır. Küresel ısınma, buzulların erimesine, deniz seviyelerinin yükselmesine ve hava koşullarının daha aşırı hale gelmesine yol açar. İklim değişikliği, ekosistemlerin sağlığı üzerinde de ciddi etkiler yaratır. Çünkü sıcaklık ve yağış değişiklikleri bitki ve hayvan yaşamını etkiler. İnsan faaliyetleri, fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve endüstriyel kirlilik gibi faktörler iklim değişikliğinin başlıca nedenleri arasındadır. Dünyanın yüzeyi ve iklimi, gezegenin biyolojik çeşitliliğini ve ekolojik dengesini belirleyen temel unsurlardır. Bu dinamik ve karmaşık sistemler, gezegenin her köşesinde farklı yaşam formlarının var olmasına olanak tanır. Dünyanın yüzeyi, jeolojik süreçler tarafından sürekli olarak yeniden şekillendirilirken, iklim değişiklikleri de ekosistemlerin evrimine ve adaptasyonuna yön verir. Bu benzersiz gezegen, insanlığın yuvası olarak dünyanın sunduğu güzellikleri ve zorlukları keşfetmemizi sağlar. Dünyanın yüzeyi ve iklimi, yaşamın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Ve bu nedenle korunması gereken değerli bir mirastır. Gezegenimizin sağlığını ve çeşitliliğini korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın anahtarıdır. Dünya, yaşamın var olduğu bilinen tek gezegen olarak canlılık ve biyosfer açısından benzersizdir. Biyosfer, dünyanın yüzeyinde, su kütlelerinde ve atmosferinde bulunan tüm canlı organizmaların yaşadığı bölgeyi ifade eder. Bu yaşam alanı, mikroorganizmalar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar dahil olmak üzere trilyonlarca canlı türüne ev sahipliği yapar. Dünyanın biyosferi, karmaşık ve dinamik bir sistem olup, gezegenin ekolojik dengesini ve yaşamın sürekliliğini sağlar. Dünyanın biyosferi, çeşitli ekosistemler ve biyomlar tarafından şekillendirilir. Tropikal yağmur ormanları, savanlar, çöller, tundralar, dağlar ve okyanuslar, her biri kendine özgü bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan ekosistemlerdir. Bu ekosistemler, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekolojik süreçlerin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Her bir ekosistem, kendi içinde karmaşık bir organizma ağı oluşturur ve bu ağ, enerji ve besin döngülerini destekler.
Tropikal yağmur ormanları, biyosferin en zengin ve çeşitli ekosistemlerinden biridir. Ekvator çevresinde yer alan bu ormanlar, yıl boyunca yüksek sıcaklıklar ve bol yağış alır. Bu koşullar, yoğun bitki örtüsünün ve biyolojik çeşitliliğin gelişmesine olanak tanır. Tropikal yağmur ormanları, dünya yüzeyinin sadece küçük bir bölümünü kaplamasına rağmen tüm bitki ve hayvan türlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapar. Bu ormanlar, ağaçlar, bitkiler, böcekler, kuşlar, memeliler ve sürüngenler gibi sayısız türün yaşam alanıdır. Savanlar geniş otlaklar ve seyrek ağaçlarla kaplı olan ekosistemlerdir. Bu bölgeler tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunur ve genellikle sıcak, kuru mevsimleriyle yağışlı mevsimlerin değiştiği iklimlere sahiptir. Savanlar, fil, aslan, zebra, ceylan ve çita gibi büyük otçul ve yırtıcı hayvanların yaşam alanıdır. Bu ekosistemler, bitki örtüsü ve hayvanlar arasında karmaşık bir dengeye sahiptir ve yangınlar gibi doğal olaylar bu dengenin korunmasında önemli bir rol oynar. Çöller, düşük yağış alan ve aşırı sıcaklık farklılıklarıyla karakterize edilen kurak bölgelerdir. Bu zorlu iklim koşullarına rağmen çöller, uyum sağlamış bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Kaktüsler, çöl bitkileri arasında yaygındır ve suyu depolama yetenekleriyle bilinirler. Çöl hayvanları, gececilik ve su tutma yetenekleri gibi adaptasyonlarla bu sert koşullarda hayatta kalır. Çöl ekosistemleri, hayatta kalma stratejileri ve adaptasyonları açısından benzersizdir. Tundralar, kutup bölgelerine yakın, soğuk ve rüzgarlı iklimlere sahip alanlardır. Bu bölgelerde toprak genellikle donmuş halde bulunur ve sadece yüzeyde ince bir bitki örtüsü gelişebilir. Tundralar, özellikle likenler, yosunlar ve düşük boylu bitkiler gibi bitki türlerine ev sahipliği yapar. Rengeyikleri, kutup ayıları, tilkiler ve çeşitli kuş türleri tundraların tipik hayvanlarıdır. Bu ekosistemler düşük sıcaklık ve kısa büyüme mevsimi gibi zorlu koşullara rağmen yaşamı destekler. Dağ ekosistemleri yüksek rakımlarda bulunan ve iklim koşullarının hızla değiştiği bölgelerdir. Bu ekosistemlerde bitki ve hayvan türleri yüksek irtifanın getirdiği düşük sıcaklık ve düşük oksijen seviyelerine uyum sağlamıştır. Dağlarda alpin bitkiler, çam ormanları ve çeşitli otçul ve etçil hayvanlar bulunur. Dağlar ayrıca su kaynakları açısından da önemlidir. Çünkü buzullar ve karlar nehirlere ve göllere su sağlar. Okyanus ekosistemleri, biyosferin en büyük ve en geniş alanlarını kapsar. Okyanuslar, çeşitli su derinliklerinde farklı yaşam formlarına ev sahipliği yapar. Yüzey sularında fitoplankton ve zooplankton gibi mikroskopik organizmalar bulunur. Ve bunlar deniz besin zincirinin temelini oluşturur. Mercan resifleri, okyanusların en biyolojik çeşitlilik açısından zengin bölgeleridir. Ve birçok balık ve kabuklu deniz hayvanı ve diğer deniz canlılarına yaşam alanı sağlar. Derin deniz ekosistemleri ise güneş ışığının ulaşmadığı karanlık bölgelerde bulunur.
ve buralarda özel adaptasyonlara sahip canlılar yaşar. Dünyanın biyosferi yalnızca karasal ekosistemlerle sınırlı değildir. Sucul ekosistemler de biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçasını oluşturur. Tatlı su ekosistemleri, nehirler, göller, bataklıklar ve yeraltı su kaynaklarını içerir. Bu ekosistemler, sucul bitkiler, balıklar, amfibiler ve su kuşları gibi çeşitli türlere ev sahipliği yapar. Tatlı su ekosistemleri, su döngüsünün kritik bileşenleridir ve çevre sağlığı için hayati öneme sahiptir. Biyosferin sürdürülebilirliği, ekosistemlerin sağlıklı işlemesine bağlıdır. Besin zinciri ve enerji akışı, ekosistemlerin temelini oluşturur. Bitkiler, fotosentez yoluyla güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. Ve bu enerji, bitkilerle beslenen hayvanlar ve onların avcıları arasında dolaşır. Besin zincirinin her bir halkası, ekosistemin dengesi için kritik öneme sahiptir. Ekosistemlerdeki herhangi bir bozulma, biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Dünyanın biyosferi, insan faaliyetlerinden de büyük ölçüde etkilenir. Ormansızlaşma, kirlilik, habitat tahribatı ve iklim değişikliği gibi insan kaynaklı etkiler, biyolojik çeşitliliği tehdit eder. Ancak sürdürülebilirlik ve koruma çabaları, biyosferin sağlığını korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için kritik öneme sahiptir. Doğa koruma alanları, milli parklar ve çevre yasaları, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olan önemli araçlardır. Dünyanın biyosferi, yaşamın devamlılığı için vazgeçilmezdir. Ve her bir ekosistem bu büyük ağın önemli bir parçasıdır. Gezegenimizin zengin biyolojik çeşitliliği, yalnızca hayatta kalmak için değil, aynı zamanda ekosistemlerin dayanıklılığı ve adaptasyonu için de hayati öneme sahiptir. Bu nedenle biyosferin korunması ve sürdürülebilir yönetimi, insanlığın en büyük sorumluluklarından biridir. Dünyanın biyosferi, bize evrendeki yerimizi ve bu eşsiz gezegenin sunduğu tüm güzellikleri ve zenginlikleri anlamamıza yardımcı olur. Her bir canlı türü bu büyük ve karmaşık ağın bir parçasıdır ve hepsi birlikte dünyanın olağanüstü yaşam destek sistemini oluşturur. Dünya, evrenin derinliklerinde parlayan bir yaşam cenneti olarak canlılık ve biyosfer açısından eşsiz bir yapıya sahiptir. Biyosfer, yeryüzünde bulunan tüm canlı organizmaların oluşturduğu karmaşık ve dinamik bir sistemdir. Bu sistem, okyanusların derinliklerinden atmosferin üst katmanlarına kadar uzanan geniş bir yaşam alanını kapsar. Dünyanın biyosferi, mikroorganizmalardan devasa ormanlara kadar çeşitli yaşam formlarını barındırır. Ve bu canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini düzenler. Dünyanın biyosferi birçok farklı ekosistemden oluşur. Bu ekosistemler, gezegenin farklı bölgelerinde bulunan ve benzersiz yaşam formlarına ev sahipliği yapan yaşam alanlarıdır. Her ekosistem, kendine özgü iklim, bitki örtüsü ve hayvan toplulukları ile karakterize edilir.
Bu çeşitlilik dünyanın biyolojik zenginliğinin temelini oluşturur ve ekolojik dengenin korunmasında hayati bir rol oynar. Tropikal yağmur ormanları, biyosferin en zengin ve karmaşık ekosistemlerinden biridir. Ekvator kuşağında yer alan bu ormanlar, yıl boyunca yüksek sıcaklık ve yoğun yağış alır. Bu koşullar, bitki örtüsünün yoğun olmasına ve biyolojik çeşitliliğin yüksek seviyelerde bulunmasına olanak tanır. Tropikal yağmur ormanları, sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapar. Ve birçok endemik tür yalnızca bu bölgelerde bulunur. Bu ormanlar ayrıca dünya oksijen üretiminin önemli bir kısmını sağlar ve karbon döngüsünde kritik bir rol oynar. Savanlar, geniş otlaklar ve seyrek ağaçlarla kaplı olan sıcak ve kurak iklim bölgelerinde bulunan ekosistemlerdir. Bu ekosistemler, büyük otçul hayvanlar ve onların avcıları için ideal yaşam alanlarıdır. Savanlar, zengin bitki örtüsü ve biyolojik çeşitliliği ile bilinir. Filler, zebralar, ceylanlar ve aslanlar gibi hayvanlar bu ekosistemlerde yaşamlarını sürdürür. Savanlar, ayrıca yangınlar gibi doğal olayların ekosistem dengesini korumada önemli rol oynadığı yerlerdir. Çöl ekosistemleri, düşük yağış oranları ve aşırı sıcaklık farklılıkları ile karakterize edilir. Çöller, zorlu iklim koşullarına uyum sağlamış bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yapar. Kaktüsler ve sukulent bitkiler suyu depolayarak uzun süre kuru dönemlere dayanabilirken, çöl hayvanları genellikle gececilik ve su tutma yetenekleriyle bu sert koşullarda hayatta kalır. Çöl ekosistemleri, hayatta kalma stratejileri ve adaptasyonlar açısından benzersizdir ve ekolojik çeşitliliğin önemli bir parçasıdır. Tundra ekosistemleri, kutup bölgelerine yakın, soğuk ve rüzgarlı alanlarda bulunur. Bu ekosistemler, kısa büyüme mevsimi ve donmuş toprakla karakterizedir. Tundralarda likenler, yosunlar ve düşük boylu bitkiler gibi bitki türleri yaygındır. Rengeyikleri, kutup tilkileri ve çeşitli kuş türleri bu zorlu koşullara adapte olmuş hayvanlar arasındadır. Tundra ekosistemleri, düşük sıcaklık ve kısa büyüme mevsimi gibi zorlu koşullara rağmen yaşamı destekler. Dağ ekosistemleri, yüksek rakımlarda bulunan ve iklim koşullarının hızla değiştiği bölgelerdir. Bu ekosistemlerde bitki ve hayvan türleri, yüksek irtifanın getirdiği düşük sıcaklık ve düşük oksijen seviyelerine uyum sağlamıştır. Dağlarda alpin bitkiler, çam ormanları ve çeşitli otçul ve etçil hayvanlar bulunur. Dağlar ayrıca su kaynakları açısından da önemlidir. Çünkü buzullar ve karlar nehirlere ve göllere su sağlar. Tatlı su ekosistemleri, biyosferin önemli bir parçasını oluşturur. Ve nehirler, göller, bataklıklar ve yeraltı su kaynaklarını içerir. Bu ekosistemler, sucul bitkiler, balıklar, amfibiler ve su kuşları gibi çeşitli türlere ev sahipliği yapar. Tatlı su ekosistemleri, su döngüsünün kritik bileşenleridir ve çevre sağlığı için hayati öneme sahiptir. Bu ekosistemler ayrıca insan topluluklarına su, besin ve enerji sağlar.
Biyosferin sürdürülebilirliği, ekosistemlerin sağlıklı işlemesine bağlıdır. Besin zinciri ve enerji akışı, ekosistemlerin temelini oluşturur. Bitkiler, fotosentez yoluyla güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürür. Ve bu enerji, bitkilerle beslenen hayvanlar ve onların avcıları arasında dolaşır. Besin zincirinin her bir halkası, ekosistemin dengesi için kritik öneme sahiptir. Ekosistemlerdeki herhangi bir bozulma, biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi etkiler yaratabilir. Dünyanın biyosferi, insan faaliyetlerinden de büyük ölçüde etkilenir. Ormansızlaşma, kirlilik, habitat tahribatı ve iklim değişikliği gibi insan kaynaklı etkiler, biyolojik çeşitliliği tehdit eder. Ancak sürdürülebilirlik ve koruma çabaları, biyosferin sağlığını korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için kritik öneme sahiptir. Doğa koruma alanları, milli parklar ve çevre yasaları, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olan önemli araçlardır. Dünyanın biyosferi yalnızca karasal ekosistemlerle sınırlı değildir. Sucul ekosistemler de biyolojik çeşitliliğin önemli bir parçasını oluşturur. Tatlı su ekosistemleri, nehirler, göller, bataklıklar ve yeraltı su kaynaklarını içerir. Bu ekosistemler, sucul bitkiler, balıklar, amfibiler ve su kuşları gibi çeşitli türlere ev sahipliği yapar. Tatlı su ekosistemleri, su döngüsünün kritik bileşenleridir ve çevre sağlığı için hayati öneme sahiptir. Dünyanın biyosferi, yaşamın devamlılığı için vazgeçilmezdir. Ve her bir ekosistem, bu büyük ağın önemli bir parçasıdır. Gezegenimizin zengin biyolojik çeşitliliği, yalnızca hayatta kalmak için değil, aynı zamanda ekosistemlerin dayanıklılığı ve adaptasyonu için de hayati öneme sahiptir. Bu nedenle biyosferin korunması ve sürdürülebilir yönetimi, insanlığın en büyük sorumluluklarından biridir. Dünyanın biyosferi, bize evrendeki yerimizi ve bu eşsiz gezegenin sunduğu tüm güzellikleri ve zenginlikleri anlamamıza yardımcı olur. Her bir canlı türü bu büyük ve karmaşık ağın bir parçasıdır ve hepsi birlikte dünyanın olağanüstü yaşam destek sistemini oluşturur. İşte dünyanın eşsiz doğası ve onun her köşesini büyüleyici kılan tüm detaylar. Unutmayın, evrenin derinliklerinde yol alırken dünyaya daha farklı bir gözle bakmak ve onu korumak bizim elimizde. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere uzay kaşifleri.